Herkese merhaba. Yazılıma yeni başladınız değerli arkadaşlar. Ya da başlamak üzeresiniz, başlayacaksınız diyelim. Ya da başlayalı bir süre oldu, kısa bir süre oldu, bir sene oldu belki, 1,5 sene oldu. Yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorsunuz. Acaba hangi programlama dilini öğreneyim diye kendi kendinize soruyorsunuz. İşte bakın burada sizin imdadınıza Tayobi Index yetişiyor arkadaşlar. Tayobi Index ücretsiz bir site. Linkini açıklama kısmına koyacağım. Bu siteye gidip şu anda yani bulunduğunuz tarihte ay bu hesaplamalar ve istatistikler yayınlanıyor. Bulunduğunuz ay içindeki en popüler, dünyadaki en popüler programlama dili hangisi bunu öğrenebilirsiniz. Sadece en popüler dili öğrenmekle kalmazsınız arkadaşlar. Ne öğrenirsiniz? Bundan sonraki yani ilk bakın burada gördüğünüz gibi ilk 20 en popüler programlama dilini öğrenirsiniz. Tabii aylık güncellenen popülerlik endeksi arkadaşlar. Kalite ölçmüyor. Yani işte bu dilden daha kalitelidir gibi öyle bir şey yok. Ölçme durumu yok. Yani buradaki birinci sıradaki dil en iyi dildir. Öyle bir niyeti yok. Öyle bir amacı da yok zaten. En popüler, en güncel, en popüler dil hangisi diye bunu araştırıyor. Bunu araştırırken de bakın burada yazmışlar. Nelere bakıyor arkadaşlar? Yani hangi dil dünyada en popüler? Şunlara bakıyor. Mühendis sayısına bakıyor. Kurslara bakıyor, değil mi? Bir dil popülerse o dilin kursu daha fazladır. Sonra işte üçüncü taraf satıcılar, vendörler, o dilde yazılmış işte yazılımlar, kütüphaneler vesaire bunlara bakıyor ve büyük sitelerdeki sonuçlara göre derliyor. Popüler web siteleri mesela Google, Amazon, Wikipedia gibi bu sitelerdeki en çok geçen hangi dil yani Python mı geçiyor, C++ mı geçiyor, Java mı geçiyor şeklinde yani diğer diller de dahil olmak üzere bu dillerdeki istatistiklere ve Bing'e de tabii ki bakıyor arkadaşlar ratingleri hesaplarken. Tabii başka sitelere de bakıyor. Yani Stack Overflow gibi ve benzeri böyle hani soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz ya bu tarz siteler var. Orada da hani en çok mesela bir dil popülerse çok soru sorarlar değil mi o dille ilgili Stack Overflow'da. Popüler değilse çok az sorarlar. Bunlara da bakıyor ve bunlara güncel bakıyor. Her ay bakıyorlar. Her ay bakıp yayınlıyorlar istatistikleri. O yüzden her ay gelip buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir site. Zaten bakın şu anda bakıyorum birinci sırada Python dili birinci sıraya yerleşmiş, oturmuş durumda. 2023'ten beri Python birinciliğini koruyor arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla 2023'te bir yerleştiler. Ondan beri devam ediyorlar. Python birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada C var. Üçüncü sırada C++ var ama C ve C++ arasındaki fark çok çok az. Dolayısıyla ikincilik için yarışıyor C ve C++. Java arkadan gelmiş. Java üçüncülük için C++ ile yarışıyor. Bakın aradaki fark az. Ve C Sharp bakın C Sharp'ta beşinci sırada e, en son bir önceki aya göre bu artışı %1,32 artarak Java'ya yaklaşmış. Java ne olmuş? Bir önceki aya göre %2,15 düşmüş. C Sharp Java'nın önüne geçmeye çalışıyor. Burada benim gözlemim. Burada şimdi bakın tabii bu aylık gözlemler ne yapıyor? İşte -2,77 geri gitmiş C++. C onu 0,91 geçmiş arkadaşlar yüzde. Yani bir önceki ay belki C++ öndeydi, C arkadaydı ama C geçmiş. Yani aralarında böyle e, bir rekabet var C ve C++'ın. Bunlar zaten kardeş dil gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde Python ama arayı almış gidiyor. Python uçmuş. Uçmuş gidiyor arkadaşlar. Bunların yakalaması gerçekten çok zor. Ancak bunlar kendi aralarında kapışacaklar. Daha sonra JavaScript, Visual Basic, Go falan geliyor arkadaşlar. Tabii burada her dilin kendine göre bir neyi var? Etki alanı var. Her dilin kendine göre bir ekosistem var. Mesela MATLAB. MATLAB bu hani 17. sırada hiç tercih edilmiyor değil. Tercih ediyor. Ama belli bir kesim tarafından belli bir ekosistem kullanıyor. Mesela elektronik mühendisleri çok yoğun kullanırlar bunu mesela değil mi? Telekom alanında özellikle son sınıfta ders alanlar hesaplamalarını hep MATLAB'da yaparlar. Biz de ODTÜ elektronik mühendisliğinde MATLAB kullandık. Ama tabii daha sonra bir iş alanına girdiğiniz zaman çalıştığınız işte sizde hangi alanda çalışıyorsanız o alanda yazılım yaparsınız. Mesela kodlama yapıyorsanız C ya da C++ mesela savunma sanayinde ağırlıklı kullanılıyor. İşte Python'da geldi. Java vesaire bunlar da kullanıcı arayüz geliştirmede veya da web geliştirmede sıklıkla kullanılan diller. Python, Java, C Sharp. Evet arkadaşlar burada tabii grafiksel sonuçları da görebiliyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz. Bakın Python almış başını gitmiş arkadaşlar. Burada diğer yani ilk 20'nin dışındaki dilleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın COBOL, MOBOL çok eski diller. Bunlarla yazılmış programlar var. Hala bunlarla ilgili Google'da arama yapanlar var. Forumlarda soru soranlar var.
demek ki buralara gelmiş. Çok eski diller bunlar. Hepsi değil tabii. Ruby falan yeni değil ama mesela COBOL'dan bahsediyorum. Bunu hala ama kullananlar var. Sizler de arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz. Bakın yıl bazında istatistikleri de veriyor. History diyor. Şimdi 2025'te birinci sıradaymış. Bu 5 yıllık istatistikleri vermiş bu. 2020'de 3'teymiş bakın Python 1'e gelmiş. Buna dikkat edin. Yapay zeka. Bunun nedeni de yapay zeka nedeniyle 3'ten 1'e gelmiş. 2015'te 6'ymış. 2010'da 7. Bakın 2000'de 24. sıradaymış. Python'da o zaman da vardı. İşte bakın yani durumlar değişebiliyor. C++ ikinci sırada şu anda 2025 yılında. 2020'de 4'müş. Yükseliş göstermiş. 2015'teki üçüncü sıradaymış ama 95 yılında birmiş arkadaşlar. Ama bakın istikrarlı. Bir ve ikinci sırada yani çok en istikrarlı dillerden birisi C++, diğeri Python diyebilirim size. Gerçekten istikrarlı bir seviye koruyorlar. Devam ediyorum. Java biraz gerilemiş arkadaşlar. Bakın hep 2010, 2015 yıllarda hep birinci sırada. Sonra ikiye düşmüş ama dördüncü sıraya düşmüş. Artık Python onun yerini almış, tahtını almış elinden, geriye ittirmiş. C Sharp 5, 4, 5 bu civarda gidiyor. Eskiden tabii ilk çıktığında tabii çok popüler olmuyor. Biraz daha böyle yıllar geçtikten sonra popüler oluyorlar. Zaman bunların en iyi ilacı oluyor arkadaşlar. JavaScript bu 7-8 seviyelerinde. Go burada yazıyor zaten. Buradan diğer dillere de kendiniz bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir de yıl bazında o yılın lideri olanlar buna da inceleyebilirsiniz. 2024'ün lideri Python, 2023 C Sharp, e, Eee, highest ya bu şeye göre belirliyor ama highest rise diyor. En yüksek sıçrayışı yapan. Yani 2023'te hala Python birinci dir ama C Sharp sıçrayış yapmıştır. Mesela atıyorum Java'yı geçmiştir 2023'te. En yüksek sıçrayışı o yıl yapan diller hangileri diye şey yapmış. O dilin şampiyonu gibi görmeyin de yani en yüksek sıçrayışı yapan diye. Highest rise in ratings. Ratinglerdeki en yüksek sıçrayışı yapan dil olarak görebilirsiniz. 2023'te popülermiş C Sharp, 2024'te Python. Herhalde bu sene de Python olacak şeklinde düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bu şekilde Python gördüğünüz gibi birinci sırada. Bakın Python şu mavi uçmuş gitmiş arkadaşlar. Python öğrenmek için geç kalmadınız. Bence bu ya benim kişisel görüşüm. Bu rakam biraz daha artacak, daha yukarılara gidecek. Python'ı indirimli kurslara kayıt olabilirsiniz. Benim kursum özellikle indirimli kayıt olmak istiyorsanız Udemy'de şu anda en çok tutan kurslardan bir tanesi. Python deyip Udemy'ye girin, Python diye yazın. İlk 3 kurs içinde göreceksiniz benim kursumu. İndirimli almak için arkadaşlar bakın bu link benim web sitemin linki. Burada dillerimin programlama kurslarımın, yazılım dili kurslarımın logoları var. Onların altında linkler var. Bunlar indirimli satın alma linkleri. Bunun üzerinde özellikle Python birinci sırada. Yani burada C var. Bakın buradaki C Sharp var. C++ var. C programlama var. Yani bu bakın ilk 3 ilk 5'te olan 4 dil var. Java'da YouTube'da var Java derslerini biliyorsunuz. İlk 5'teki bütün dillerle ilgili benim eğitimlerim var. 4 tanesi Udemy'de, bir tanesi Java kursu zaten YouTube'da yer alıyor. Ücretsiz YouTube'dan izlersiniz. Ama Python, C++ ve C Sharp kurslarım bunların hepsi ilk 3 sırasında. Yani Udemy'de arattırdığınız zaman C++ diye yazın ilk sırada çıkacaktır. Kursum. Python yazarsanız yine işte ikinci sırada falan çıkacaktır ilk üçte. C kursum yine öyle ikinci ya da üçüncü sırada çıkacaktır. C Sharp kursum da öyle. Yani ilk üçte benim kurslarım, şu gördüğüm kurslar. Bu kursları da bakın Udemy fiyat her hafta değiştiriyor fiyatları. Siz indirimli bir ay boyunca indirimli satın almak için bir ay boyunca aynı fiyattan indirim bu kuponları Udemy bize bir aylık kupon tanımlama şansı veriyor. Ben de bir aylık tanımlıyorum. İndirimi satın alabilirsiniz. Bu linke gelip tıklayacaksınız ya da direkt ben bu linki de YouTube açıklamasına koyacağım bu videonun. Şu linki koyacağım arkadaşlar. Bu tabii her ay değişiyor bu kampanya kodu. Ben değiştirmeye çalışıyorum, güncellemeye çalışıyorum. İndirimler yapıyorum ama indirimler tabii değişiyor. Her ayın indirimi değişik olabiliyor. Bakın buradaki indirimli fiyattan alabilirsiniz. Normalde neymiş? 319 liraymış işte Udemy'nin belirlediği fiyat. 179,99'dan bu kursa kayıt olabilirsiniz indirimli olarak. Diğer dillerde aynı şekilde arkadaşlar. Diğer dillere de kayıt olabilirsiniz. Mesela C++, ona da
bu şekilde kaydolabilirsiniz. Fiyatlarda indirim bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Tayobi indeksi merak eden arkadaşlarım için linki koyuyorum. Girsinler, baksınlar. En güncel, en popüler diller hangileri? Öğreneceği dil ne öğrenmeyi düşünüyor? Öğreneceği dilin popülerliği nedir? Ona buradan bakabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.